Bugün Minecraft'ta elektrik üretmeyi Create ile birleştirilmiş olan bir modu inceliyoruz. İlk videomdaki Power Grid moduna kıyasla yapısı daha basit olsa da bu videoda devasa jeneratörler, motorlar ve enerji sistemleri kuracağız. Üstelik işleri biraz daha çığırından çıkarıp radyoaktif bir nükleer reaktör inşa edeceğiz. Sistemlerin nasıl kurulacağını videoda anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Evet, bu moda çok fazla detaylı ve önemsiyorum diyemem. Ayrıca bu moddan hoşlanmıyorum bile diyebilirim. O kadar itici geliyor bu mod bana. Aslında basitçe bir elektrik modu olsa bile hala ilk videom olan Power Grid moduna yaklaştığını bile düşünmüyorum. Her neyse, videomuza geçelim. Öncelikle elektrik üretmek için jeneratörlerimize bakalım. Hepsi Power Grid'de olduğu gibi magnet bloklarıyla çalışıyor. Hepsi bunların magnet ve bunların tierleri en düşükten en yüksek olacak şekilde ayarladım. Bunların çalışma mantığı oldukça basit. Şu anda gördüğünüz gibi bu blokları koymanız lazım ve tam ortalarına generator coil koyuyoruz ve arkalarından bunlara dönmesi için enerji veriyoruz. Verimliliği %33.3. Çünkü şu an koyduğumuz manyetik bloklar en kalitesiz olan magnetler ve en yüksek enerjide çalışmalarına rağmen 270 elektrik üretiyorlar. Ama bir üst tier olan aynı şekilde hepsinin çalışma mantığı 540, 1000, 2200 ve 8600'e kadar çıkacak şekilde kalıyor. Verimlilikleri ne kadar yüksek olursa o kadar fazla elektrik üretiyorlar. Tabii ki de arkadan gelen hızı azaltırsak enerji de ona göre düşüyor. O yüzden bunları en yüksekte tutmamız lazım. Bunların çalışma mantığında bir adet daha bir şey var. Buranın döndüğü yerin arasına hiçbir şey koymadan carbon brushes koyuyoruz ve bununla beraber elektriği buradan çekiyoruz. Ve üstlerine electrical connector koymamız lazım. Şu an gördüğünüz her şey bu mavi tel aslında en üst seviye olan tel. Bunun da 3 versiyonu var. Gördüğünüz gibi elmasın dışında altın, demir ve bakır olan 3 adet daha kablomuz bulunmakta. Bunların elektrikli olduğu için sadece toplam enerji iletimlerinin miktarı düşüyor. İkinci olarak baktığımızda burada motorlarımız var. Yine motorların da tier'ları var ama bunlar en yüksek seviye. Bunları da çalıştırmak yine çok basit. Elektrik connector'ı motorun üstüne koyuyoruz ve elektrik kablosuyla bağladığımız zaman şu anda gördüğünüz gibi 8192 stres ünitini üretiyor ve 240 enerji tüketiyor saniyede. Ama burada bir şey daha var ki Advanced Motor Extension var burada. Buradan gördüğünüz gibi bunu 800 artış ayarladım. Bu 240 enerji getirirken bu ise 1900 enerji üretiyor ama 65.000 stres unit bize veriyor. Oldukça fazla ve bunu da yine aynı şekilde bağlıyoruz. Bu da sadece şu şekilde koyuyoruz. Önce motoru, arkasına da bunu koyduğumuzda bu sistem çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi buradan bunu azaltıp yükseltebiliyoruz da. Üçüncü olarak ise Reinforced Energizer var burada. Tabi bunun da yine seviyeleri bulunmakta. Gördüğünüz gibi bundan bu gördüğünüz eşyaları üretebiliyoruz. Bunların hepsi overcharged olarak geçiyor. Bir tanesi hariç, Bottle of Enchanting. Aslında bu kısmın en verimli olarak kullanabileceğimiz şey normal bottle'ları içine elektrik yükleyerek Bottle of Enchanting haline getirebilmek. Bunu da basitçe istediğimiz item hangisi ise içine koyuyoruz ve gördüğünüz gibi bize overcharged olarak geri veriyor. Diğer bir kısım artık gelişmiş olmaya başladığı kısım aslında burası diyebilirim. Gördüğünüz gibi burada ısı üreten solar heating plate'lerimiz var. Bunlar da advanced yine. Tabii ki de burada bir de heat pipe ve heat pump var ve Stirling engine var. Bu motorlar ısı ile çalıştıkları için altlarına bunları koyduğumuzda tanesi 1000 maksimum güçte 1024 stres ünitini üretiyor. Ve ayrıca burada heater'lar var. Heater'ların blaze burner'larla eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve 500 dereceye çıktıklarında ise büyük bir güç kullanıyor. Maviye dönüyorlar. Şimdi
Modun tek önemli olan kısmı burası. Gördüğünüz gibi burada Corium var. Tabii ki de düşmüş. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Bunu buraya koyalım. Dursun. Gördüğünüz gibi burada aslında bir sürü şey var. Neden diyebilirsiniz. Burada radyoaktif reaktörümüz var. Reaktör class, reaktör casing ile burada da reaktör full acceptor ve reaktör heat vent var. Bizim buna nasıl yapıldığını basitçe gösterip anlatacağım. İçerisine 3 tane koyacak ya da istediğiniz kadar yine ayarlayabiliyorsunuz. Sanırsam koyuyoruz. Daha sonrasında aralarında bir adet boşluk olması bence güzel olur. Şu şekilde kapatıyoruz etrafını. Bunu kapatmadan da çalıştırabilirsiniz ama kapatmazsanız size ne olacağını videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Daha sonra reaktör full acceptor'u bu şekilde koymuyoruz. Neden? Gördüğünüz gibi şurada bir kapak var aslında. Bu kapağın bu tarafa doğru bakması lazım. Burada ise gördüğünüz gibi sanki bir şey tutacakmış gibi duruyor. Bunun burada dışarıda olması lazım. Dışarıda dediğim tabii ki de bu şekilde bu tarafa doğru bakması lazım. Reaktör heat vent var. Bunu da aynı şekilde koyuyoruz. Şu dediğim çıkıntılar bu tarafa gelecek. Buradaki kapak kısmı dediğim gibi buraya gelecek. Bunu da kapatalım. Daha sonra bunu da böyle kapatıyoruz. Şu gördüğünüz içindeki şeyleri kendi elimizle koymamız lazım. Daha sonra da yine bunların üstünü de aynı şekilde kapatalım. Buraya depotla andesite funnel koymanız yeterli. Buraya cam da koyabilirsiniz yine istediğiniz gibi. Burada gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Ama önemli olan kısım şu: metal pipe'larla ısısını azaltmamız lazım. Bunu mesela şu kadar koyalım sadece. Birazdan neden bu kadar fazla burada olduğunu açıklayacağım, göstererek. Her şey hazırladıktan sonra nuclear fuel alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Bunun da bu tarafa doğru bakması lazım. Onu da ayarlamamız lazım. Bu yaptıktan sonra depota eşyaları koyuyoruz ama bunun bu tarafa doğru bakması lazım. O yüzden wrench ile bir kere basıp gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Buradan çıkan ısı doğrudan buraya gidiyor ve gördüğünüz gibi şu anda 500 dereceyi gördüğü en yüksek sıcaklığa vardı. Ama şöyle bir şey var ki şu an açacağım. Burayı göstermek için size. Sürekli ısısını kaybediyor. Ama biz eğer bunun ısısını kesersek sürekli ısınmaya başlayacak ve bir yerden sonra bozulacak. Gördüğünüz gibi şu an 16.000 derecelere ulaştı. Biraz daha enerji verdim içine. Yavaşladı biraz. Gördüğünüz gibi hiçbir enerji şu an dışarı çıkamadığı için sıkıntı durumda. Bu ısınırken size göstermek istediğim başka bir şey var. Buraya normal bir şekilde açık bırakırsanız gördüğünüz gibi şu an zehirleniyoruz ve bir sürü üzerimizde efekt oluyor. Bitter, poison, mining ve nausea gibi sinir bozucu özelliklerle bunun yanında ölebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an koryum haline geldiler ve bozuldular. Bunları bir daha kırmanız lazım. Ama koryumlar gördüğünüz gibi etrafındaki blokları eritip en dibe doğru erimeye başlıyor koryum. O yüzden bunlar bir süre sonra burada bozulacak ve dibe doğru geçmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi mesela burada otomatik olarak aşağı iniyorlar yavaş yavaş. Mod kısaca bu kadardı. Modda pek fazla özellik olduğunu söyleyemem. Ama bizim daha önce izlediğimiz Power Grid modu gerçekten gerçek elektrik sistemlerini kopyalıyor gibi gözüküyor. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de sizin düşünceleriniz de çok önemli. Peki ya sizce hangi mod daha iyi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.